Merhaba arkadaşlar, ben Banu Duru Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere daha önce Frida Kahlo Müzesi'ni anlatmıştım. Yine de kısaca bu müzeden bahsedecek olursam, Frida Kahlo'nun müzesini Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun yaşamına ve eserine adanmış tarihi bir ev ve sanat müzesi. Yapının kobalt mavisi duvarları olması sebebiyle Mavi Ev yani kısaca La Casa Azul olarak da bilinmekte. Meksiko City şehrinin Coyoacan'ın Colonia del Carmen semtinde yer alıyor. Bina, Kahlo'nun doğduğu, büyüdüğü, kocası Diego Rivera adlı bir ressam ile birkaç yıl yaşadığı ve daha sonra üst kattaki bir odada öldüğü yerdir. Diego Rivera, 1954-57'de evi ve içindekileri Frida'nın onuruna bir müzeye dönüştürmek için bir vakfa bağışlamıştır. 1960 yılından beri faaliyettedir. Şimdi Frida Kahlo'nun müzesinde olan bazı tabloları ve resimleri anlatmayı size çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki eğer müzede flaşlı fotoğraf çekmek isterseniz müze giriş ücretine ilaveten 30 peso artı para vermek zorundasınız. Bunu da belirttikten sonra hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak Frida Kahlo'nun 1949 tarihli Benim Ailem tablosundan bahsetmek istiyorum. Frida Meksika kökenli anne tarafından atalarını ve Macar-Alman kökenli baba ailesinin soy ağacını çizmiş bu tablosunda. Tam bitirmemiş olduğu bir tablo aslında. İkinci olarak 1929 yılında yapmış olduğu bir Kız adlı tablosu. Frida'nın 1952 tarihli Babam Guillermo Kahlo'nun Portresi adlı tablosu. Frida'nın mesleği fotoğrafçı olan babasıyla her zaman son derece yakın bir ilişkileri olmuş ve bu resimde de aslında babasının gençliğini çizmiştir. Frida 1931 yılında çizmiş olduğu Frida i Sezaryen tablosu. Frida kendini ve Sezaryen'ini resmetmiş bu tabloda. Frida'nın 1926 yılında çizdiği kadife takım elbiseli otoportresi. Frida hastaneden eve döndüğünde Frida'nın aylarca yatalak kalması gerekmiş. Annesi yatağının üzerindeki panoya bir ayna koydurmuş ve ayrıca yatarken resim yapmasına izin veren bir şövalye yaptırmış. Böylece Frida 1926 yılında ilk otoportresini yapmış bu sayede. Kahlo 1954 yılında ressam El Marxismo dará la salud a los enfermos yani Türkçe olarak Marksizm hastalara sağlık verecek adlı tablosunu çizmiştir. Frida fiziksel rahatsızlığın üstesinden gelmek için siyasi militanlığa sarılır. Güçlü ilaçların etkisi altında sanatçının fırça darbeleri hassasiyetini kaybetmeye başlar ve bu resim kötüleşen sağlığını yansıtmaktadır. Diğer bir tablo 1942 yılında yaptığı Natürmort adlı tablosu. Bu tablo Başkan Manuel Ávila Camacho Frida'yı konutunun yemek odası için bir natürmort boyaması için görevlendirdikten sonra çıkmış. Ancak First Lady Ana Soledad Orozco tuvali aşırı müsteşem bulmuş ve sanatçıya geri idare etmiş. Frida'nın bu natürmort'u tasarlarken insan rahmindeki tıbbi monografilerden ilham aldığı söyleniyor. Müzeyi gezerken duvarlarda yer yer Frida'nın sözlerine de yer verilmiş. Benim bunlardan en sevdiğim şu oldu. Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Yani Türkçe olarak ayaklar, uçacak kanatlarım varken size ne ihtiyacım var? Şimdi tabloda sergilenen bir diğer tablosu 1954 yılında yaptığı Viva la Vida tablosu. Frida Kahlo 47 yaşında ölüyor. Ölümünden günler önce karpuzlu tuvaline Viva la Vida yani yaşasın hayat ifadesini yazıyor. Böylece eserine bu ismi vermiş oluyor. Hayat direncine ve umuduna son bir tanıklık bırakır. 1954 yılında yaptığı bu yaşasın hayat tablosu belki de son tablosu olduğu için benim Frida Kahlo'ya ait en sevdiğim tablodur. 1933 yılı New York isimli tablosu. Amerika Birleşik Devletleri konusundaki tutumunu komşu ülkenin dünya görüşüne dair eleştirilerine betimlemiş. Bu müzede sergilenen bir diğer tablo ise Frida Kahlo'nun 1935 yılında Birkaç Küçük adlı tablosuydu.
Gazetede bir kadını sadakatsizlik nedeniyle öldürdüğünü açıklayan bir adamla ilgili çıkan haberden etkilenen Frida, ironik bir başlıkla bu tuvali çizmiş. Bir diğer tablo 1932 yılında yaptığı Uçan Yatak adlı çalışması. Bu tablo ikinci düşüğünün travmatik deneyimini anlatmış. Bu fotoğrafta Frida, Rus devrimci Leon Trotsky ile görülmektedir. Frida ile Leon bir süre birliktelik yaşamışlar, daha sonra Diego'nun ve Leon'un eşinin anlamasıyla bu ilişkiyi sonlandırmışlar. Bundan sonrakiler Diego'nun çizdiği resimlerdir. Biz her ne kadar Frida'nın Diego'dan çok daha iyi bir ressam ve aristokrat olarak görsek de belki magazinsel bölümünden dolayı öyle düşünüyoruzdur. Gerçek sanat severlerin birçoğu Diego'nun Frida'dan daha iyi bir ressam ve hatta sanatçı, daha kültürlü olduğunu savunmaktadır. Bundan sonraki tablolar Frida ve Diego'nun aristokrat arkadaşlarının ve aile üyelerinin fotoğraflarıdır. Frida'nın yaşarken bir sürü hayvanı olmuştur. Ama bunlardan en bilinenleri muhabbet kuşu Bonito, köpekler Capulina ve Senyor Soloto, maymun Fulanchang, geyik Granizo'dur. Bunlar da onların fotoğraflarıdır. Videodaki fotoğraflar benim Frida Kahlo Müzesi'nde çekmiş olduğum fotoğraflar. O yüzden bazıları düzgün olmayabilir ama ben size fotoğrafın adını verdiğim daha detaylı inceleme yapmak isterseniz internetten fotoğrafın adıyla araştırma yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.